Giza platosu, kavurucu bir çöl güneşi, kumların üzerinde yükselen 2,5 milyon adet devasa taş blok. Her biri ortalama 2,5 ton. Yıllarca bize hep aynı hikayeyi anlattılar. On binlerce köle, sırtlarında kırbaç şaklamaları, kan, ter, acı. Kalın halatlara asılıp o dev kayaları çekiyorlar. Sürtünmeden alev alan tahta kızaklar ve dağ gibi yükselen bir mezar. Ama burada devasa bir matematik hatası var. Hem de çok büyük bir hata. Firavun Keops'un saltanatı topu topu 20 yıl sürmüştü. Şimdi beraber düşünelim. Bu devasa yapının 20 yılda bitmesi için işçilerin her gün, her gece çalışması lazım. Hiç durmadan, her 2 bilemedin 3 dakikada bir o 2,5 tonluk dev bloklardan birini yerine koymaları lazım. Üstelik kusursuzca. Ortada tekerlek yok, makara sistemi yok, demir yok, çelik yok. Sadece yumuşak bakır aletler var. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musun? Hani milyonlarca taşı o dağda kestiler ya. Peki nerede bu taşların kırıntıları? Tonlarca molos firesi vermeleri gerekmez miydi? O kadar sert kireç taşını kesecek milyonlarca bakır keski nerede? Onlar da yok. Bugün o taşların arasına bir kağıt parçası bile girmiyor. Sence bu kadar kusursuzluk bakır bir çekiçle yapılır mı? Ben bu konuyu araştırmaya başladığımda aklımda tek bir soru vardı. Acaba bize eksik bir parça mı veriyorlardı? Yıllarca uzaylılar dediler, kayıp kıta Atlantis dediler ama hiçbiri o basit lojistik kabusunu çözemedi. Burada resmen mantık çığlık atıyor. Ama inanın bana kimse bunu duymak istemiyor. Sonra bir laboratuvar raporu okudum. İşte o an her şey değişti. O dev taşlar aslında oraya hiç taşınmamıştı. Az sonra duyacağın ve göreceğin şeyler bütün ezberlerini bozacak. Bugüne kadar izlediğin o tüm belgeselleri çöpe atacaksın. Peki bu inanılmaz sistem aslında nasıl çalışıyor? Çok basit bir yanılsama içindeyiz. Biz o gördüğümüz şeye taş diyoruz. Doğal kaya diyoruz. Dağdan koparılmış, yontulmuş koca bir kütle sanıyoruz. Tabi haklı olarak sen de şunu merak etmişsindir. Nasıl oldu da o kayalar cam gibi pürüzsüzleşti? İşte cevap o kaba kuvvette değil. Çok saf, çok ince bir zekada gizli. Fransız malzeme bilimci Joseph Davidovis. Bu adam uzman bir kimyager, Mısır bilimcisi falan değil. 1975'lerde ortaya sarsıcı bir teori attı. Aynen şöyle dedi. Mısırlılar bu taşları kesmedi, onları kalıplara döktüler. Evet, bildiğin beton gibi döktüler. Ama bugünkü o çirkin, gri, ruhsuz betonlar gibi değil. İşte birinci kanca sabitimiz tam burada devreye giriyor. Sıvı taş. Yani tamamen kusursuz bir jeopolimer. Davidovis bunu söylediğinde o geleneksel jeologlar kahkahalarla güldü. Hemen biz o taşı dağlardan kestiklerini kesinlikle biliyoruz dediler. Ama Davidovis bir kimyagerin inadına sahipti. Gitti Mısır'daki doğal yumuşacık kireç taşını inceledi. Açıkça bulduğu şey inanılmazdı. Bu taş suyla temas edince anında dağılıyordu. Yani ufalanıp çok kolayca çamura dönüşebiliyordu. İşte hikayenin omurgası tam olarak burada. O dev piramitler bir inşaat harikası değildi. Onlar bütünüyle bir kimya harikasıydı. Mısırlılar tonlarca ağırlığındaki bloğu rampalarda milim milim itmediler. Bunun yerine kirecin suyunu aldılar, onu güzelce çamur yaptılar. Sonra ufak hasır sepetler içinde yukarı taşıdılar. En sonunda o tahta kalıpların içine döktüler. Olay tamamen bundan ibaret. Davidovis laboratuvara girdi. Doğanın milyonlarca yılda yaptığı o taşlaşmayı aldı. Normal oda sıcaklığında yeniden üretti. Hem de doğaldan gözle ayırt edilemeyecek kadar kusursuzca. Ama asıl sarsıcı olan kısım şimdi geliyor. Bu sıvı taşın içinde gizlenen o karanlık moleküler sır neydi? Bak şimdi burası çok önemli. Formül o kadar zekice ki insanın gerçekten aklı duruyor. Mısırlılar vadilerdeki o yumuşak kireç taşını aldılar. Suyla güzelce ezdiler. Pürüzsüz bir çamur bulamacı elde ettiler. Buna alüminosilikat kaynağı olarak biraz kil eklediler. Ve en son o sihirli aktivitörü koydular. Yani natron tuzunu. Ha bu arada natron tuzu çok garip bir maddedir. Mısırlılar bunu aslında mumyalamada kullanırdı. Tuz cesedin içindeki tüm suyu çekerdi, bozulmayı önler ve eti adeta taşa çevirirdi. İşte ölüm için kullandıkları o dondurucu tuz var ya,
o tuz burada kireci ve kili birbirine bağladı. Onları ebedi bir kayaya çeviren kimyasal bir mühür oldu. Üstüne biraz da kalsiyum hidroksit eklediler. Yani o yemek ateşlerinden arta kalan sıradan külü. Bu kül ve tuz suyla birleşti, ortaya anında kostik soda çıktı. O yakıcı sıvı kirecin içindeki kristalleri eritti. Parçaları mikroskobik düzeyde birbirine kilitledi. İşte bu ıslak karışımı yukarıdaki o daracık kalıplara döktüler. Karışım kalıbın içinde donuyordu. Donarken de alttaki yandaki taşın şeklini birebir alıyordu. O yüzden bugün o taşların arasına bir jilet bile giremiyor. Çünkü o taşları asla kesmediler. Orada birbirinin kalıbı olarak doğdular. Aslında antik dünya bu sentetik mucizeyi çok iyi biliyordu. Romalı tarihçi Plinius eski metinlerinde murhine diye bir şeyden bahseder. Bunlar çok gizli vazolardı. Plinius onlar için ısı ve toprakla katılaşan garip bir sıvı der. Yani Yunan ve Roma dünyası bunu uzaktan bir efsane gibi izliyordu. Ama zamanla bu devasa bilgi tamamen toprağa gömüldü. Tabi şimdi bunu duyunca benden somut bir kanıt isteyeceksin. Bunca yıl o taşları incelediler. Hiç mi bir uzman bunu fark etmedi diyeceksin. Peki bu kör düğüm nasıl koptu biliyor musun? Sene 2006. Yıllarca kör dövüşü gibi tartıştılar. Sonra o beklenen şey oldu. Drexel Üniversitesi'nden Profesör Michel Barsoom sahneye çıktı. Kendisinin asıl uzmanlığı seramik ve malzeme bilimi. İlk başta bir arkadaşından bu dökme taş teorisini duydu. Duyduğu an kahkahalarla güldü. Böyle saçmalık olamaz dedi. Ben bunu 2 saatte çürütürüm diyerek iddiaya girdi. Hemen numuneleri aldı, doğruca o asıl silahının başına geçti. İşte ikinci kanca sabitimiz tam burada devreye giriyor. Mikroskop. Barsoom öğrencisini yanına aldı. Piramitlerin hem iç hem dış kaplama taşlarını getirdiler. Hepsini taramalı elektron mikroskobu altına yatırdılar ve o ilk ekranda gördükleri şey karşısında kelimenin tam anlamıyla donup kaldılar. Bakın, doğal kireç taşı milyonlarca yılda oluşur. Devasa tektonik basınçlar gerekir. Bu yüzden atomları mükemmel ve düzenli bir kristal kafesindedir. Ama piramit taşlarının en derinlerinde bambaşka bir manzara vardı. Silis açısından çok zengin yapılar. Hem de tamamen amorf yapılar. Yani tamamen düzensizler. Laboratuvar hızında oluşmuş camsı bölgeler. Peki bu ne anlama geliyor biliyor musun? 50 milyon yaşındaki bir kayanın içine düşünün. Orada amorf nanokristallerinin bulunması tamamen fizik kurallarına aykırıdır. Bunlar ancak çok ani bir kimyasal çökelmeyle oluşabilir. Dahası da var. O taşların içinde çapı sadece 60 nanometre olan küreler buldular. Kusursuz bir simetride silika küreleri. Doğa kendi kendine böyle mikroskobik toplar üretmez. Bu arada sıvı demişken 1974'te Amerikalı bir ekip geldi. Piramidin içine radarla taramak istediler. Cihazları çalıştırdılar ama sistem anında çöktü. Hiçbir yeri göremediler. Neden biliyor musun? Çünkü o çölün ortasındaki 4500 yıllık kayaların içi sırılsıklamdı. İnanılmaz derecede ıslaktı. Eğer o taşlar doğal kireç taşı olsaydı binlerce yıl içinde çöl sıcaklığında kupkuru olmaları gerekirdi. Ama Barsoom da mikroskopta keşfettiği gibi o mineraller hidratlanmış formdaydı. Yani su o kristal kafesinin içine ebediyen hapsolmuştu. Barsoom bu mikroskop bulgularını bilimsel bir makale yaptı. Resmen yayınladı. İşte kıyamet tam o an koptu. Şimdi şunu düşünüyorsun, çok iyi biliyorum. Ya Murat, ortada onlarca arkeolog var, koskoca profesörler var. Gerçekten böyle devasa bir detayı nasıl atlarlar? Aslında bu sorunun cevabı çok basit ve dürüst olmak gerekirse biraz da acı. Çünkü insanın kendi inandığı yalan her zaman çok tatlıdır. Geçenlerde İstanbul'da dev bir şantiyenin önünde durdum. O dev beton mikserine baktım. Akan o sıvı betonu izledim. Ve tam o anda şunu hissettim. Biz betonu modern insanın en büyük icatlarından biri sanıyoruz. 150 yıl önce falan bulduk diye gururlanıyoruz. Oysa Mısırlılar bunu 4500 yıl önce yapmışlar. Hem de doğaldan farksız bir zarafetle çözmüşler. Bizi asıl rahatsız eden şey bu mu? Onların bizden çok daha zeki olması mı? İtiraf edeyim, bu kibir başlarda beni de rahatsız etti. Şimdi diyorsun ki tamam, ortada kimya var, su var. Ama döküm anında hiç mi organik bir iz kalmadı? Kaldı, hem de en sarsıcısı kaldı.
Barsoğum o Amorov matrisinin en derinliklerine indiğinde kayaya tamamen gömülmüş halde insan saçı kalıntıları buldu. Bir de kefen lifleri. Şunu düşünün, 50 milyon yıl öncesine gidin, okyanusun dibinde devasa basınçlarla doğal bir kaya oluşuyor. Peki bu kayanın içinde Mısırlı bir işçinin saçı nasıl girebilir? İmkansızdır. Asla giremez. Harcı karan işçiyi düşünün. Saçından bir saç teli dökülüyor ve o tel orada sonsuzluğa mühürleniyor. Bu arada o kefen lifleri oraya tesadüfen düşmedi. Bugün inşaatçılar beton çekme dayanımını arttırmak isterler. İçine donatı veya sentetik elyaf katarlar. Mısırlılar da o devasa sıvı blokları kuruturken çatlamasını istemediler. Harcın içine kasten bitki lifleri eklediler. Bu tek kelimeyle muazzam bir mühendislikti. Yani karşımızda mikroskop verisi var, sıkışmış su var, insan saçı var. Peki o zaman neden her yerde bunu konuşmuyoruz? İşte asıl büyük duvar tam da burada karşımıza çıkıyor. Bize okuldan beri hep aynı argümanı dayattılar. Eğer Mısırlılar bu taşı döktüyse neden hiçbir yere yazmadılar? Neden o koskoca tapınak duvarlarında tek bir beton tarifi yok? Aslında var, bal gibi de yazdılar. Ama biz o metinleri o kadar yanlış okuduk ki gözümüzün önündeki gerçeği resmen ıskaladık. Mısır'da Aswan yakınlarındaki Shell odasına gidin. Orada devasa bir granit üzerine kazınmış sarsıcı bir yazıt var. Bunun adı kıtlık steli. O stel o piramidin ilk yaptıran firavun olan Zoser'i anlatır. Metnin 1/3 sadece malzeme listesidir. Ama burada çok tuhaf bir şey var. O koca listede kireç taşı veya granit gibi bildiğimiz taşların hiçbiri yok. Onun yerine envai çeşit kimyasal, mineral ve cevher anlatılıyor. İşte 3. kanca sabitimiz tam burada gizli. Arıkat. Eski nesil o klasik çevirmenleri düşünün. Bu kelimeyi gördüler, çok düz bir mantıkla hemen taş oymak diye çevirdiler. Oysa Davidovos hierogliflerin kimyasına indi. Asıl büyük şifreyi o zaman çözdü. Arıkat kelimesi Mısır'da sentetik olarak üretmek demekti. Yani insan eliyle laboratuvarda yoktan var etmek. Yani o koca yazıt açık açık bağırıyordu. Biz o taşı yontmadık, onu biz sentezledik. Hani şu ünlü Hollywood filmleri var ya, On Emir veya Asterix, hep o kırbaçlanan zavallı köleleri görürüz. Hatta Herodot piramitleri gezdiğinde rahipler ona devasa soğan ve sarımsak faturalarından bahsetmiş. Herodot da bunu o kölelerin yemeği sanmış. Yıllarca o filmlere ilham olan şey aslında bir yemek listesi falan değildi. O sitelde soğan, sarımsak ve turp kokulu taşlardan bahsedilirdi. İşte bu koku taşı eriten kimyasal reaksiyonun ta kendisidir. Sülfür ve arsenat bileşikleri reaksiyona girdiğinde etrafa tam olarak o keskin sarımsak kokusunu yayarlar. Antik kimyagerler harcın kıvama geldiğini işte o kokudan anlıyordu. Alın size çevrede kaybolan koskoca bir sır daha. Peki bu sistem neden günümüze ulaşmadı? İşte bu anlattığım öyle bir kerelik bir olay değil. Teknolojik bir zirve ve ardından gelen acımasız bir çöküş hikayesi. 1. Önce Zoser geldi, ufak tuğlaları kalıplara döktüler. 2. Sonra Keops ve Kefken geldi. Formülü mükemmelleştirdiler. 30 tonluk kayaları doğurttular. 3. Sonra her şey aniden bitti. Bıçak gibi kesildi. Sonra 5. hanedan kralları geldi. Mesela Userkaf. Bugün onun yaptığı piramide gidin. Dışı dökülüyor, içi tamamen moloz dolu. Adeta aciz bir tepe. Aynı toplum, aynı coğrafya. Nasıl oldu da birkaç nesil sonra bu kadar ilkel bir yapıya dönerler? Uzaylılar gemilerine binip gittiler mi? Hayır. Bunu beraber düşünelim. Arıkat, mikroskop, sıvı taş, bu 3 gücü birleştiren o muazzam formül kendi sonunu hazırladı. O jeopolimeri bağlamak için sönmüş kireç lazımdı. Bunu elde etmek için de tonlarca kül gerekiyordu. Çölün ortasını düşünün. Sadece Nil kıyısında tutunmaya çalışan akasya ve hurma ağaçları var. İşte onları acımasızca kestiler. Sırf o ebedi taşları dökmek için doğanın kalbini söküp ateşe attılar. Ormanlar bitti, tarım çöktü, kıtlık seline adını veren o büyük açlık patlak verdi. Yakacak tek bir dal bile kalmadı. Sistem kendini imha etti. Userkaf dönemine geldiklerinde mecburen o hantal ve yorucu taş kesme işine geri döndüler. Mısır'ın o büyüsünü yok eden şey zaman değil, insanın doymak bilmez kibriydi.
Buraya kadar her şey çok mantıklı. Verilerle de tam destekli. Peki nasıl oldu da akademik dünya bu teoriyi reddetti? Mısır devleti turistik değer düşmesin diye mi sakladı? Hayır. Olay çok daha sarsıcı. İşte o dürüst sandığınız bilimsel çevre şimdi paramparça. 2007 yılıydı. Dipayan Jana adında bir petrograf ortaya çıktı. Ben bu Fransız kimyagerin iddialarını yerle bir edeceğim dedi. Jana bir numune istedi. Piramit taşlarından alındığı söylenen o meşhur Leoer örneğini mikroskopun altına koydu. Makalesini gururla yayınladı. Bu taş tamamen doğal bir kireç taşıdır. İçinde hiçbir sentetik iz yoktur. Bütün o klasik akademik çevre derin bir oh çekti. Ben de o makaleyi ilk okuduğumda moralim bozuldu. Demek ki sıvı taş yalanmış dedim. Ama işin arka planı tam bir skandal. Jane bu inceleme için taşı kimden almıştı biliyor musunuz? Amerikalı jeolog James Harrell'dan. Harrell kim? Geleneksel Mısır biliminin o taşlar dağdan kesildi hikayesinin en büyük savunucularından biri. Bütün kariyerini, saygınlığını ve yazdığı kitapları o klasik teori üzerine kurmuş bir adam. Harrell Jana'ya al sana Leuter örneği diye bir taş veriyor ama ortada büyük bir sorun var. Orijinal arkeolojik örnek 15 mm kalınlığındaydı ve üzerinde o bahsettiğimiz sentetik beyaz kimyasal kaplama vardı. Harrell'ın verdiği taş ise 25 mm'ydi ve üzerinde hiçbir kaplama yoktu. Resmen modern Turataş ocağından koparılmış sıradan bir doğal bir kayaydı. Peki o kritik kimyasal kaplamaya ne oldu diye sorduklarında Harrell ne cevap verdi biliyor musunuz? İnceleme için ince kesit alırken o kaplamayı yanlışlıkla kazımışım. Koca bir yalan. Hayatı boyunca binlerce numune hazırlamış uzman bir jeoloji profesörü, dünyanın en önemli arkeolojik kanıtını laboratuvarda yanlışlıkla kazımaz. Bunu neden yaptılar? Sırf bir kimyacı kendi alanına girdi diye. Sırf kendi yazdıkları o kalın ders kitapları, yıllarca anlattıkları o taş çeken köle hikayeleri çöpe gitmesin diye. Kendi akademik koltuklarını korumak uğruna. Göz göre göre sahte bir numune verdiler. Ve inanın o dürüst dediğiniz bilim dünyasında kimse bu sahtekarlığı sorgulamadı bile. Gerçek bir devrimi egoları yüzünden tarihin dışına ettiler. Şimdi tüm bu tabloda söylenene bakalım. O zihninizdeki eski ve tozlu resmi tamamen silmemiz gerekiyor. Hani videonun başında konuşmuştuk ya, o yıkıcı güneşin altında sırtlarında kanayan yaralarla çalışan o insanlar, o kalın halatlara asılıp dev kayaları çeken zavallı köleler. Bakın öyle bir şey yaşanmadı. Sadece ufak hasır sepetlerle su, kil ve kül ve natron tuzunu taşıdılar. O sıvı taş gerçeği ortada duruyor. O hierogliflerdeki arı kat şifresi ve mikroskopun yakaladığı o insan saçı hepsi bize piramitlerin kas gücüyle değil, muazzam bir kimyasal aklın seliyle doğurtulduklarını kanıtlıyor. Eğer bir gün bir yerlerde bir belgesel izlerseniz veya biri size piramitleri 100.000 köle taşıyarak yaptı derse aklınıza hemen o sahte Leoer taşı gelsin. O akademisyenlerin egosu gelsin. Ben de bu videoyu tam olarak bunun için hazırladım. Tarih sadece büyüklerin anlattığı o dramatik yalanlardan ibaret değil. Biz on binlerce yıl önceki insanları hep çok ilkel sandık. Ama asıl kendi akademik kibrimizin kurbanı olduk. Şimdi bütün bu dosyayı kapattıktan sonra asıl sormamız gereken o büyük soru şu. Eğer binlerce yıllık koca Mısır tarihi sadece profesörlerin egoları yüzünden bilerek incelenen o sahte numuneler üzerine kurulduysa, bugün okulda bize kesin doğru diye öğrettikleri diğer tarihi gerçeklerin ne kadarı aslında koca bir yalan? Bunu bir düşünün.